Topraksız tarım gerçekten çevre dostu mu? Topraksız tarıma gönül verenler, sistemini kuranlar ve geleceğin tarımını bugünden öğrenmek isteyenler. Bugün size çok önemli bir soru soracağım. Topraksız tarım gerçekten çevre dostu mu? Yoksa sadece modern görünen bir tarım yöntemi mi? Çünkü topraksız tarım denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak daha az su, daha az alan ve daha fazla üretim geliyor. Ama işin aslı bundan çok daha ilginç. Çünkü doğru tasarlanmış bir topraksız tarım sistemi, suyu, besinleri, alanı ve üretim koşullarını çok daha kontrollü kullanmamıza olanak sağlayabiliyor. Üstelik bazı sistemlerde kullanılan su tekrar dolaştırılabiliyor. Yani bitkiye verdiğimiz su tek kullanımlık olmak zorunda değil. İşte bugün tam olarak bunun çevre açısından neden önemli olduğunu konuşacağız. Ama videonun ilerleyen bölümünde size işin diğer tarafını da anlatacağım. Çünkü topraksız tarımın çevre açısından hiçbir dezavantajı yok demek doğru olmaz. Özellikle dikey tarımda kullanılan LED aydınlatmalar, pompalar, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ciddi miktarda enerji tüketebilir. Yani mesele sadece topraksız tarım iyi mi, kötü mü sorusu değil. Asıl soru şu: topraksız tarımı nasıl daha sürdürülebilir hale getirebiliriz? Şimdi başlayalım. İlk ve belki de en şaşırtıcı avantajımız su. Geleneksel tarımda bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun tamamı kök bölgesinde kalmaz. Bir kısmı toprağın daha derinlerine sızabilir, bir kısmı buharlaşabilir, bir kısmı ise bitkinin kullanamayacağı şekilde kaybolabilir. Topraksız sistemlerde ise özellikle kapalı devre çalışan sistemlerde besin çözeltisi yeniden dolaştırılabilir. Bitkinin kullanmadığı su tekrar sisteme gönderilebilir. Bu nedenle su kullanımını çok daha hassas biçimde kontrol etmek mümkün olur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO, hidroponik sistemlerin nemin geri kazanılması sayesinde daha düşük su talebine sahip olabileceğini belirtiyor. Bazı kontrollü ortam tarımı sistemlerinde, özellikle kısa dönemli sebzelerde, geleneksel üretime kıyasla çok yüksek oranlarda su tasarrufu potansiyeli raporlanıyor. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Her topraksız sistem aynı miktarda su tüketmez. Sistemin tasarımı, bitkinin türü, iklim, buharlaşma ve suyun ne kadarının geri kazanıldığı sonucu doğrudan etkiler. Yani topraksız tarım %95 daha az su harcar deyip geçmek doğru değildir. Doğru ifade şudur: İyi tasarlanmış, suyu geri dolaştıran kontrollü sistemler bazı ürünlerde su kullanımını ciddi biçimde azaltabilir. İşte sürdürülebilirliğin ilk anahtarı burada. Suyu sadece kullanmak değil, onu mümkün olduğunca tekrar kullanmak. Ve şimdi ikinci büyük avantajımıza geçelim. Toprak, topraksız tarımda bitkinin gelişmesi için tarım toprağına ihtiyaç duyulmaz. Bu kulağa basit geliyor olabilir. Ama aslında bunun çevresel etkisi oldukça büyük. Çünkü tarımsal üretim arttıkça toprak üzerindeki baskı da artıyor. Eğer bazı sebze ve yeşillikleri toprağa ihtiyaç duymadan kontrollü ortamlarda yetiştirebiliyorsak, tarım için kullanılabilecek alanı daha verimli değerlendirme şansımız ortaya çıkıyor. Özellikle dikey tarım burada devreye giriyor. Çünkü yatayda büyümek yerine yukarı doğru büyüyoruz. 1 metrekarelik zeminde tek bir üretim katı yerine birden fazla üretim katı oluşturabiliyoruz. İşte bu yüzden dikey tarımın en güçlü taraflarından biri alan verimliliği. Aynı taban alanında daha fazla bitki yetiştirme potansiyeli. Bu da özellikle şehirlerde çok önemli. Çünkü şehirlerin merkezinde geniş tarım arazileri bulmak kolay değil. Ama bir bina, bir depo, bir sera, hatta uygun şekilde tasarlanmış küçük bir üretim alanı, tarımsal üretimin bir parçası haline gelebilir ve burada çok önemli bir değişim yaşanıyor. Tarım sadece kırsalda yapılmak zorunda olmaktan çıkıyor. Üretim tüketiciye yaklaşıyor. Ve bu bizi üçüncü çevresel avantaja getiriyor: taşıma mesafesi. Bir düşünün, şehirde tüketilecek bir marulun yüzlerce kilometre uzaktan gelmesi yerine, şehir içinde veya şehre çok yakın bir üretim tesisinde yetiştirildiğini düşünün. Ürünün tarladan sofraya ulaşması için gereken mesafe azalabilir. Bu da uygun koşullarda lojistik ihtiyacını ve taşımaya bağlı çevresel yükleri azaltma potansiyeline sahip. Özellikle hızlı tüketilen, dayanıklılığı düşük marul, fesleğen, nane gibi ürünlerde bu yaklaşım daha anlamlı hale geliyor. Yani topraksız tarımın çevreye katkısı sadece bitkinin köklerinde değil, bazen sofraya ulaşana kadar geçen yolculukta da ortaya çıkıyor. Ve daha bitmedi. Çünkü birazdan işin en önemli noktalarından birine geleceğiz: besinlerin kontrollü kullanımı. Topraksız tarımın çevresel açıdan en önemli özelliklerinden biri de kontrol. Toprakta bitkinin ne kadar besin aldığını her zaman milimetrik olarak takip etmek kolay değildir.
Ama hidroponik sistemlerde bitkinin bulunduğu besin çözeltisini ölçebiliriz. pH ve işi, ayrıca su sıcaklığı gibi değerleri takip edebiliriz. Bitkinin ihtiyaçlarına göre besin çözeltisini ayarlayabiliriz. Bu da besinlerin daha kontrollü kullanılmasına yardımcı olabilir. Ama burada da önemli bir uyarı var. Kontrollü besin kullanımı otomatik olarak sıfır atık anlamına gelmez. Eğer sistemdeki besin çözeltisi gereksiz yere boşaltılıyorsa veya yanlış dozlama yapılıyorsa çevresel avantaj azalabilir. Hatta besinlerin su kaynaklarına karışması ciddi bir çevresel problem oluşturabilir. Bu nedenle sürdürülebilir bir hidroponik sistemde sadece bitkinin büyümesine değil, sistemin sonunda nereye ne gittiğine de bakmak gerekir. Yani mesele, bitki büyüdü mü? Değil. Aynı zamanda ne kadar su kullandık, ne kadar besin kullandık, ne kadarını geri kazandık, ne kadarını atık olarak çıkardık? Sorularını da sormaktır. İşte gerçek sürdürülebilirlik burada başlıyor. Bir başka avantaj ise yabancı ot kontrolü. Topraksız sistemlerde klasik tarım toprağı bulunmadığı için birçok yabancı ot problemi doğal olarak ortadan kalkıyor. Bu durum bazı üretim sistemlerinde yabancı otlarla mücadele ihtiyacını azaltabiliyor. Aynı şekilde kontrollü ve kapalı üretim ortamlarında bazı zararlıların sisteme ulaşması da daha kolay kontrol edilebilir. Bu nedenle bazı kontrollü tarım sistemlerinde pestisit kullanımının azaltılması mümkün olabilir. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Mümkün olabilir. Çünkü bu, sistemin hijyenine, havalandırmasına, bitki yoğunluğuna, tohum ve fide kalitesine ve üretim yönetimine bağlıdır. Yani topraksız tarım bizi otomatik olarak hastalıklardan ve zararlılardan korumaz. Sadece onları daha kontrollü yönetebileceğimiz bir ortam oluşturabilir. Şimdi biraz daha büyük düşünelim. Topraksız tarım sadece su ve alan tasarrufu sağlamıyor. Aynı zamanda üretimi iklim koşullarından kısmen bağımsız hale getirme potansiyeline sahip. Dışarıda hava 40 derece olabilir. Gece sıcaklık sıfıra yaklaşabilir. Yağmur yağabilir. Kuraklık yaşanabilir. Ama kontrollü bir üretim ortamında sıcaklık, ışık, su ve besinler belirli sınırlar içinde yönetilebilir. Bu da yıl boyunca üretim yapılabilmesine yardımcı olabilir. Ve bu özellikle iklim değişikliğinin tarımsal üretimi zorlaştırdığı bölgelerde önemli bir avantaj olabilir. Fakat şimdi size videonun belki de en önemli cümlesini söyleyeceğim. Topraksız tarım çevre dostu olmak zorunda değildir. Çevre dostu hale getirilebilir. Aradaki fark çok büyük. Çünkü bir sistemde binlerce led çalışıyor, pompalar sürekli enerji tüketiyor, iklimlendirme sistemi gün boyunca devrede kalıyor ve bu enerji fosil yakıtlardan geliyorsa, su tasarrufu yaparken başka bir çevresel yük oluşturabilirsiniz. Özellikle tamamen kapalı dikey tarım tesislerinde elektrik tüketimi önemli bir konu. Araştırmalar da kontrollü ortam ve dikey tarım sistemlerinde enerji kullanımının çevresel performansı ciddi biçimde etkileyebildiğini gösteriyor. Yani sürdürülebilirlik hesabı yaparken sadece litrelerce suyu değil, kilowatt saatleri de hesaba katmak gerekiyor. İşte tam burada güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar devreye girebilir. Düşünün, güneşten elektrik üretiyorsunuz, bu elektrikle pompaları çalıştırıyorsunuz, LED'e aydınlatmayı besliyorsunuz ve suyu sistem içerisinde yeniden dolaştırıyorsunuz. İşte o zaman sistemin çevresel performansı çok daha farklı bir noktaya taşınabilir. Yani geleceğin tarımı belki de sadece topraksız tarım değil, topraksız, düşük su tüketimli, düşük atıklı ve yenilenebilir enerjiyle desteklenen tarım olacak. Şimdi bütün parçaları bir araya getirelim. Topraksız tarımın çevre açısından bize sunduğu en büyük fırsatlardan biri suyu daha verimli kullanmak. İkincisi, alanı daha verimli kullanmak. Üçüncüsü, besinleri daha kontrollü yönetmek. Dördüncüsü, bir başka avantaj ise yabancı ot kontrolü. Topraksız sistemlerde klasik tarım toprağı bulunmadığı için birçok yabancı ot problemi doğal olarak ortadan kalkıyor. Bu durum bazı üretim sistemlerinde yabancı otlarla mücadele ihtiyacını azaltabiliyor. Aynı şekilde kontrollü ve kapalı üretim ortamlarında bazı zararlıların sisteme ulaşması da daha kolay kontrol edilebilir. Bu nedenle bazı kontrollü tarım sistemlerinde pestisit kullanımının azaltılması mümkün olabilir. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Mümkün olabilir. Çünkü bu, sistemin hijyenine, havalandırmasına, bitki yoğunluğuna, tohum ve fide kalitesine ve üretim yönetimine bağlıdır. Yani topraksız tarım bizi otomatik olarak hastalıklardan ve zararlılardan korumaz. Sadece onları daha kontrollü yönetebileceğimiz bir ortam oluşturabilir. Şimdi biraz daha büyük düşünelim. Topraksız tarım sadece su ve alan tasarrufu sağlamıyor. Aynı zamanda üretimi iklim koşullarından kısmen bağımsız hale getirme potansiyeline sahip.
Dışarıda hava 40 derece olabilir. Gece sıcaklık sıfıra yaklaşabilir. Yağmur yağabilir. Kuraklık yaşanabilir. Ama kontrollü bir üretim ortamında sıcaklık, ışık, su ve besinler belirli sınırlar içinde yönetilebilir. Bu da yıl boyunca üretim yapılabilmesine yardımcı olabilir. Ve bu özellikle iklim değişikliğinin tarımsal üretimi zorlaştırdığı bölgelerde önemli bir avantaj olabilir. Fakat şimdi size videonun belki de en önemli cümlesini söyleyeceğim. Topraksız tarım çevre dostu olmak zorunda değildir. Çevre dostu hale getirilebilir. Aradaki fark çok büyük. Çünkü bir sistemde binlerce led çalışıyor, pompalar sürekli enerji tüketiyor, iklimlendirme sistemi gün boyunca devrede kalıyor ve bu enerji fosil yakıtlardan geliyorsa, su tasarrufu yaparken başka bir çevresel yük oluşturabilirsiniz. Özellikle tamamen kapalı dikey tarım tesislerinde elektrik tüketimi önemli bir konu. Araştırmalar da kontrollü ortam ve dikey tarım sistemlerinde enerji kullanımının çevresel performansı ciddi biçimde etkileyebildiğini gösteriyor. Yani sürdürülebilirlik hesabı yaparken sadece litrelerce suyu değil, kilowatt saatleri de hesaba katmak gerekiyor. İşte tam burada güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar devreye girebilir. Düşünün, güneşten elektrik üretiyorsunuz, bu elektrikle pompaları çalıştırıyorsunuz, LED'e aydınlatmayı besliyorsunuz ve suyu sistem içerisinde yeniden dolaştırıyorsunuz. İşte o zaman sistemin çevresel performansı çok daha farklı bir noktaya taşınabilir. Yani geleceğin tarımı belki de sadece topraksız tarım değil, topraksız, düşük su tüketimli, düşük atıklı ve yenilenebilir enerjiyle desteklenen tarım olacak. Şimdi bütün parçaları bir araya getirelim. Topraksız tarımın çevre açısından bize sunduğu en büyük fırsatlardan biri suyu daha verimli kullanmak. İkincisi, alanı daha verimli kullanmak. Üçüncüsü, besinleri daha kontrollü yönetmek. Dördüncüsü, şehirlere yakın üretim yapabilmek. Beşincisi, kontrollü ortam sayesinde üretimi daha öngörülebilir hale getirmek. Ve altıncısı, uygun sistemlerde bazı kimyasal girdileri ve atıkları azaltma potansiyeli. Ama bütün bunların yanında bir de büyük bir soru işareti var. Enerji. Çünkü özellikle kapalı dikey tarım sistemlerinde LED aydınlatma, ısıtma, soğutma, nem kontrolü, havalandırma ve pompalar enerji tüketiyor. Bu nedenle bir hidroponik sistemi değerlendirirken sadece ne kadar su tasarrufu yaptım diye bakmak yeterli değil. Şunların tamamına bakmak gerekiyor. Ne kadar elektrik kullandım? Bu elektrik nereden geliyor? Ne kadar suyu geri döndürüyorum? Ne kadar besin çözeltisini sistemden çıkarıyorum? Ne kadar plastik ve yetiştirme materyali kullanıyorum? Ürün tüketiciye ne kadar uzaktan gidiyor? İşte bunların tamamı sistemin gerçek çevresel ayak izini belirliyor. Yani sürdürülebilirlik tek bir cihazla, tek bir teknolojiyle veya tek bir tarım yöntemiyle gelmiyor. Bir sistemin bütününü düşünmek gerekiyor. Örneğin küçük bir ev hidroponik sisteminde kullandığınız elektrik miktarıyla binlerce metrekarelik tamamen kapalı bir dikey çiftliğin elektrik ihtiyacı aynı değil. Bu nedenle topraksız tarım çevre dostudur cümlesinden çok daha doğru bir cümle var. Topraksız tarım kaynakları daha kontrollü kullanmamıza olanak sağlayan bir teknolojidir. Onu ne kadar sürdürülebilir hale getireceğimiz ise sistemi nasıl tasarladığımıza bağlıdır. Ve bence işin en heyecan verici kısmı da tam olarak burada. Çünkü geleceğin çiftçisi sadece bitki yetiştiren kişi olmayacak. Suyu okuyacak, besini okuyacak, pH değerini okuyacak, EC değerini okuyacak, enerji tüketimini takip edecek, atığı azaltacak, veriyi analiz edecek ve bütün bunları bir araya getirerek daha verimli bir üretim sistemi oluşturacak. Yani geleceğin tarımı biraz daha teknoloji, biraz daha bilim, biraz daha mühendislik ama aynı zamanda çok daha fazla bilinç gerektirecek. Şimdi bir marulu düşünün. Kökleri toprakta değil, su içerisinde. Besinleri ölçülüyor, suyu yeniden dolaşıyor. Alan yukarı doğru kullanılıyor, üretim şehre yakın gerçekleşebiliyor. Ve doğru enerji kaynağı kullanıldığında sistemin çevresel yükü daha da azaltılabiliyor. İşte bu yüzden topraksız tarım sadece toprak olmadan bitki yetiştirmek değil. Aslında kaynakları daha hassas yönetme fikri. Ve belki de geleceğin tarımındaki en büyük değişim tam olarak bu olacak. Çünkü önümüzde çok net bir gerçek var. Daha fazla insanı beslememiz gerekiyor. Ama bunu yaparken daha fazla su tüketmek, daha fazla arazi kullanmak, daha fazla kaynak harcamak, zorunda kalmadan üretim yapmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Topraksız tarım bu problemin tek başına çözümü değil. Ama doğru kullanıldığında çözümün önemli parçalarından biri olabilir. Ve belki de bundan yıllar sonra bugün bize çok normal gelen bir şey, geleceğin insanlarına şaşırtıcı gelecek.
Bir bitkinin büyümesi için mutlaka toprağa ihtiyaç ön duymadığımız gerçeği. Çünkü geleceğin çiftliği belki de bir tarla olmayacak. Bir sera olacak, bir depo olacak, bir bina olacak. Hatta belki bir şehrin tam ortasında kat kat yükselen yeşil bir üretim alanı olacak. Ve bütün bu sistemlerin merkezinde tek bir amaç olacak. Daha az kaynakla, daha akıllı üretim. İşte topraksız tarımın çevre açısından asıl şaşırtıcı tarafı bu. Toprağı ortadan kaldırmak değil, kaynakları kaybetmeden üretmeyi öğrenmek. Daha az su, daha az alan, daha kontrollü besin kullanımı ve doğru teknolojiyle daha sürdürülebilir bir üretim. Ama unutmayın, topraksız tarımın geleceği sadece teknolojide değil, onu nasıl kullandığımızda. Eğer siz de topraksız tarımı öğrenmek, kendi sisteminizi kurmak ve bitkilerinizin neden bazen harika büyüyüp bazen de bir anda sorun çıkardığını keşfetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece bitki yetiştirmiyoruz, deniyoruz, ölçüyoruz, hatalar yapıyoruz, hatalarımızdan öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu yolculukta bize eşlik etmeyi unutmayın. Çünkü daha konuşacağımız çok şey var. Bir sonraki videoda belki de sisteminizde yaptığınız küçücük bir hatanın bitkinizin büyümesini nasıl durdurduğunu konuşacağız. Ya da belki daha önce hiç duymadığınız bir yöntemi birlikte deneyeceğiz. Topraksız tarımın geleceğini sadece izlemeyin. Birlikte keşfedelim. Benzer videoları kaçırmamak için Topraksız Tarım Günlüklerine abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol yeşillikli, bol verimli ve sürdürülebilir üretimler.